Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Pastanelerde yediğiniz poğaçalardan daha lezzetlisini evde kolayca nasıl yapabilirsiniz videosunu hazırladım. Laf hiç uzatmadan buyurun tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Yoğurma kasesine 250 gram odasında yumuşatmış olduğum tereyağını ekledim. Güzelce karıştırdım. Gördüğünüz gibi gayet güzel odasında yumuşamış tereyağı kullandım. 1 su bardağı ılık suyu ekliyorum. 1 paket kuru instant maya ekliyorum. Yaş maya olarak da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekleyip ilk önce maya aktif olana kadar karıştırıyoruz. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Tabii ki sağlık açısından tereyağı kullanmanız daha uygun olur. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. Yoğurdun biraz sulu tarafından da ekledim. Malzemeleri karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu mahlep ekliyorum. Mahlep eklemek zorunda değilsiniz. Çoğu zaman mahlepsiz yaparım. 3 adet yumurtanın bir tane sarısını kenara ayırdım. Geri kalanını da poğaça hamurunun içine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İlk başta onun bir kısmını ekliyorum malzemelerimin güzelce karışması için. 1-2 su bardağı ilk başta bu aşamada eklemeniz yeterli. Elimle de sonrasında malzemeleri güzelce karışmasını sağlıyorum ve sonrasında geri kalan unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Kontrollü şekilde un eklemesi yapalım. Toplamda 6 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar un kullandım. Hamur bu kıvam olana kadar un ekleyelim yavaş yavaş. Sizlerin un markanıza, kullandığınız malzemelere göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Benim verdiğim un miktarına göre değil, hamurunuzun bu kıvamına göre eklemeye özen gösterin. Burada da bir açıklama yapmak istiyorum. Tereyağlı hamur ele yapışan bir kıvamda olmaz. Kendini toparlayan bir hamurdur. Şöyle birkaç dakika yoğurun. Sonrasında tekrardan eğer yumuşaksa un eklemesi yapabilirsiniz. Yani kaseden hamuru kaldırdığınız zaman havaya kalkması gerekiyor. Sıvı yağ eklediğimiz poğaça hamurunda ben her zaman belirtiyorum. Hafif ele yapışan bir hamur olunca bırakacağız diye, ama bu dediğim gibi tereyağı ve katı yağ kullanılan poğaça hamurunda geçerli değil. Elinizi bırakan bir hamurdur. İçinde tereyağı ve katı yağ olan hamur. Şöyle 1 tatlı kaşığı kadar un kullandım hamurumu da güzelce toparlanması için. Gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta olacak. Çektiğinizde rahatça uzayan esnek bir hamur elde edene kadar un eklemesi yapmaya özen gösterin. Buraları özellikle söylüyorum. Sonrasında yaptığınızda poğaçalarınız sert olur. Hamuru toparladıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağını elime alıyorum. Elimi de güzelce yağlayıp hamura yediriyorum. Bu sayede poğaçalarınız daha güzel, parlak ve güzel bir görüntü almış olacak. Sizler de bu işlemi yaparsanız daha güzel poğaça hamurları elde edersiniz. Zeytinyağınız yoksa sıvı yağla da yapabilirsiniz. Poğaça hamurunu hiç mayalandırmadan direkt bezeleme işlemini yapacağım. İlk başta gelişigüzel kesiyorum ve sonrasında 16 bezeye ayırdım. Sizler tabii ki daha büyük veya daha küçük yapacaksınız. Beze sayısını artırabilir veya azaltabilirsiniz. Bezeleri güzelce yuvarlamaya özen gösterelim. Poğaçada bezelerin de güzel yuvarlanması çok önemlidir. 16 bezeyi tezgahıma alıyorum. Üzerine buzdolabı poşeti kapatarak sadece bu şekilde 20 dakika kadar dinlendireceğiz. Kenarlarını da güzelce hava almayacak şekilde kapatalım. Dilerseniz buzdolabı poşeti kapattıktan sonra üzerine temiz bez de kapatabilirsiniz. 20 dakika dinlendirmiş olduğum bezelerin üzerinde buzdolabı poşetini kaldırıyorum ve şekilleme işlemine geçiyoruz. Bir tane bezi alıyorum. Alt tarafını üste gelecek şekilde tezgaha alıyorum. Çok fazla büyük olmayacak şekilde açıyoruz. Yani ufak çay tabağı büyüklüğünde içine kahvaltılık süzme peynir kullandım. Sizler dilediğiniz içle yapabilirsiniz. Kenarlarını güzelce ortada birleştirip avuç içimle yuvarlıyorum. Çok fazla bastırmadan şeklini veriyorum ve tepsiye yerleştiriyorum. Tabii ki ben yuvarlak yaptım. Sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 12 tane poğaçayı büyük tepsiye yerleştirdim. Geri kalan 4 tane poğaça hamurunu da böyle simit susamı tarzı yapacağım. Sizlere de fikir olması için bu şekli de göstermek istedim arkadaşlar. Sizlerin de çocukları benim gibi simit susam seviyorsa sizler de bu tarifi yapabilirsiniz. İçine kaşarı ekledim ve güzelce katlayarak kapattım. Bir büyük tepsiye 12 tane poğaçayı ekledim. Biraz aralıklı koymaya özen gösterelim. Poğaçanın sonra şişip birbirlerine yapışmaması için 4 tane de simit poğaça ufak tepsiye aldım. Poğaçalarınızın daha düzgün olması için avuç içinize çok fazla bastırmadan biraz baskı uygulayalım. Dediğim gibi çok bastırmayalım. Sonrasında daha güzel kabarması için sadece şeklinin daha düzgün olması için bu işlemi yapıyoruz.
Bir adet yumurta sarının içine kaşığın ucuyla kakao ekliyorum. Kakaoyu eklediğinizde pastanedeki poğaçaların görüntüsü gibi oluyor. Sizler de tercih ederseniz kakao ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Üzerinin daha güzel parlak görünmesi için. Kakao eklediğimizde mutlaka yumurta sarısıyla güzelce karıştırmalıyız. Tepsi mayası yapmadığınızda bir adet yumurta sarısı poğaçaların üzerine sürdüğünüzde yeterli oluyor. Tabii tepsi mayası yaptığınızda 2 adet yumurta sarısı kullanmanız gerekebilir poğaçalarda. Özellikle pastane poğaçalarında genelde bir adet yumurta sarısı tamamen yeterli oluyor. Her yerine güzelce yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada ben burada bir ayrıntıda belirtmek istiyorum. Ben bu poğaça hamurunu geceden yapıyorum. Hiç 20 dakikada dinlendirmiyorum. Direkt bezeleri bölüyorum, şekilliyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Buzdolabında üzerini hiç kapatmadan yumurta sarısını da sürüp dinlendiriyorum. Sabah buzdolabından çıkarıp odasında 1 saat tepsi mayası yapıyorum veya fırını 50 derecede 1-2 dakika ısıtıp fırında 40 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra direkt pişirmeye alıyorum. Sizler de o yöntemle geceden de hazırlayabilirsiniz. Hafta sonu kahvaltılarına, misafir davetlerinize kahvaltı için çok harika oluyor. Aparatla şekil veriyorum. Sizler şekil vermek zorunda değilsiniz veya çatal yardımıyla da şekil verebilirsiniz. Şekil vermiş olduğum büyük tepsideki poğaçalar da hazır. 4 tane de simit poğaçalarında üzerine yumurta sarısı sürdüm ve susama batırdım. Gördüğünüz gibi her yerini güzelce susama buladım. Poğaçaların üzerine hiç kapatmadan tepsi mayası yapacağım. En az 1 saat tepsi mayası yapmanız gerekiyor. Benim çok fazla zamanım olmadığı için 40 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Bu da yeterli oldu ama tabii ki 1 saat tepsi mayası yapsaydım poğaçalarım çok daha güzel kabarıp ve daha lezzetli olurdu. Sizlerin zamanınız varsa mutlaka en az 1 saat tepsi mayası yapmaya özen gösterin lütfen. Öncesinde 5 dakikalık ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda 2 tepsiyi de pişirmek üzere fırına koyuyorum. Tabii ki kontrollü şekilde pişireceğim. 2 tepsiyi de aynı eşit kızarıklıkta pişirmiyor. Benim fırınım alt üst fanlı ayarda güzel pişirme yaptığı için o ayarda pişirme yapıyorum. Sizler lütfen kendi fırınınızda hangi ayarda pişirme yapıyorsa o ayarda pişirmeye özen gösterin. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada poğaçalar çok güzel pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişiklik gösterebilir. Hemen sizlere ilk sıcaklığıyla yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Fırından çıkınca üzerine temiz bez örterek dilerseniz poğaçalarınızı daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz. Pastane poğaçasının fazla üzerini örtmeyi sevmiyorum. O sıcaklığıyla, o lezzetiyle yemeği tükettiğim için. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Tabii ki sizler daha yumuşak seviyorsanız üzerine mutlaka temiz bez örtün. 4 tane de simit poğaçamı da pişirdim. Görüntüsünü de görüyorsunuz. Çok lezzetli oldu. Bu poğaça tarifini tepsi mayası yaptıktan sonra derin dondurucuya atıp derin dondurucudan çıkarıp direkt pişirme yapabilirsiniz. Sadece orta tarafın bir altında pişirmeye özen gösterin derin dondurucuya attığınızda. Sizlere hemen yakında ilk sıcaklığıyla dokusunu da göstermek istiyorum. Pastane poğaçası biraz soğuduktan sonra kendini çeken ve daha güzel kabaran bir poğaçadır. Hemen sizlere iç dokusunu da gösteriyorum. Harika bir poğaça oldu. Ağızda eriyor. Şimdi kaşarlı simit poğaçanın da sizlere ne kadar yumuşacık ve güzelce piştiğini de göstermek istiyorum. İlk sıcaklığıyla kaşarı da gördüğünüz gibi içinde uzuyor. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz poğaça tarifi oldu. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.